Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin kökeni ve ona bağlı olarak insanın evrimini anlama konusunda çektiğimiz videolara devam ediyorum. Ee, önceki birkaç videoda insan dilinin kökenlerinin esas olarak insanın evrimini anlamaya bağlı olduğunu, insanın evrimini anlamak için de insanın nasıl toplumsallaştığını, insan toplumsallığının temel özelliklerini kavramak gerektiğinden söz etmiştim. Şimdi aslında burada insan toplumsallığı kavramından söz ettiğimizde e, gene felsefenin ve günümüzdeki çoğu bilim insanının kapıldıkları bir yanlış anlamadan kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz dilin kökenini anlatırken baş etmemiz gereken en önemli sorunlardan birisinin insan merkezci bakış açısı olduğunu defalarca vurgulamıştım. İnsan merkezcilik üzerine ayrı videolar çektim. İnsan merkezciliğin hangi bakımlarından insan dilini anlamamızı engellediğini ortaya koymaya çalışmıştık. Şimdi insan dilinin kökenini insan toplumsallığında ararken, bu süreci araştırırken karşımıza yine insan merkezci bakış açısı çıkıyor. Şimdi bu insan merkezci bakış açısı değişik teorik anlayışlara, değişik filozoflara, değişik anlayışlara öylesine derin nüfuz etmiş durumda ki yani hangi konuyu insanın evrimsel geçmişiyle ilgili hangi konuyu alırsak alalım bu konuları biraz derinine inmeye çalıştığımızda mutlaka bir yerlerden insan merkezcilik başını uzatıyor ve bize inatla, ısrarla insanın benzersiz bir canlı olduğunu, diğer hayvan türleriyle biyolojik olarak bazı benzerlikleri bulunsa da işin özü bakımından insanın ayrı bir çıta, ayrı bir yükseklik olduğunu belirtiyor. Şimdi insan toplumsallığından söz ediyorum. Yani bu konuyla ilgili bazı arkadaşlarla konuştuğumda ya da geçmişte de benzer tartışmalar yaptığım çok insan oldu. Genellikle bana söylenen şu: ya tamam, sen insan toplumsallığından söz ediyorsun ama yani onun yanı sıra hayvan toplumsallığından da söz ediyorsun. Oysa ki hayvanlarda toplumsallık diye bir şey yoktur. Hayvanlar sadece sürüler halinde yaşarlar. Yani hayvanların bir arada yaşamaları, sen bu bir arada yaşamalarına, birlikte olmalarına, birlikte bazı davranışların bulunmalarına toplumsallık dersen, yani bu olmaz. Bu hayvanlardaki toplumsallık senin dediğin anlamda toplumsallıkla insanlardaki toplumsallık arasında dağlar kadar fark var. Şimdi bu itirazı yaptıktan sonra insan toplumsallığının ayırt edici özellikleri olarak bildiğimiz birçok kurumdan, gelenekten, bilişsel faaliyetlerden söz ediliyor. İşte toplum olmanın gerekleri, ahlakın durumu, vicdan, hukuk, belli normlar, cezalar, müeyyideler, ondan sonra e, kendini başkasının yerine koyma, sosyal dayanışma, böyle üst bilişsel faaliyetlerden yola çıkarak insan toplumlarında görülen birçok gelenek, görenek ve kurumların hayvan topluluklarında olmadığından ısrarla söz edilerek insan toplumsallığını hayvan toplumsallığından, daha doğrusu hayvanların bir arada yaşama çabalarından ya da durumlarından ayırt etmeye çalışılıyor. Şimdi durum böyle olunca da konuyu anlamak giderek güçleşiyor. Şimdi bildiğiniz gibi insanın evrimleşmesini insan toplumsallığın gelişmesine esas olarak bağlamıştık. Bunun da çıkış noktasını insanın ayağa kalkması oluşturuyor dedik. İnsan ayağa kalktıktan sonra çevresiyle yaşam mücadelesi içerisinde geliştirdiği bir takım uyum mekanizmaları, yani adaptasyonlar vardı. Bu adaptasyonlardan belli başlılarından ele almaya çalıştık. Örneğin babalık adaptasyonu nasıl ortaya çıktığını, nine dede adaptasyonlarını, tek eşliliğin ortaya çıkmasını, ebeliğin ortaya çıkmasını, bu tip özelliklerin insan toplumsallığını diğer hayvan toplumsallıklarından ayırt eden özellikler olduğundan söz ettim. Şimdi insan dilinin kökeni konusunda olduğu gibi insan toplumsallığının kökenini de biz aslında insanın
en yakın akrabaları ve onlardan daha geriye giderek diğer hayvan türlerinde bunun değişik biçimlerini, değişik örneklerini, nüvelerini görmüş olmamız gerekiyor. Şimdi insanların çoğu evrim teorisine bütünlüklü olarak bakmadıkları için teorik olarak insanın biyolojik bakımlardan, hayvanlardan evrimleşerek geldiğini kabul edilse de iş insan toplumsallığa ve kültürel olgulara geldiğinde daha önceki insan merkezciliğin en büyük sıkıntılarından birisi olan insanın benzersizliği konusu burada da karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu kısa girişi yapmak zorundaydım. Çünkü bundan sonraki birkaç video boyunca insan toplumsallığının insanların bir arada yaşamaları, bir arada yaşamaları ile ilgili gelenekler, görenekler ve kurumların ortaya çıkmasını ve bunların temellerini evrim teorisi açısından ele alırken bunların geçmiş türlerdeki nüvelerini, geçmiş türlerde görülen biçimlerini, geçmiş türlerde toplumsallık biçimlerinin nasıl yaşandığına ilişkin belli noktaları da açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Şimdi bu ayrımı yapmadan insan toplumsallığının hayvan toplumsallıklarından farkı olduğunu ve insan toplumsallığının benzersizliğine vurgu yaparak buradan hareketle konuyu açıklamaya çalışırsak tekrar videolar dizimizin başındaki ikileme düşmüş olacağız. O da biliyorsunuz daha önce de bunun insan evriminin gelişmesiyle ilgili en büyük paradoks olarak bunu anlatmıştım. Yani insan bir biyolojik, fiziksel varlığı bakımından bir hayvan türü. Bu konuda bir kuşku yok. Birçok insan bunu kabul ediyor. Fakat insanın gelinen noktadaki diğer hayvan türlerinden farklılıkları ısrarla ve sürekli olarak büyük beyin buna bağlı bilişsel, yüksek bilişsel faaliyetler dediğimiz faaliyetlere bağlandığı için bir türlü aradaki bağlantı kurulamıyor ve dolayısıyla da konuların açıklanmasında geçmiş felsefi düşüncelerin, filozofların ve bilim insanlarının alışılagelmiş bir takım dogmaları tekrar ediliyor. Bu dogmaları öyle tekrar ediliyor ki zaman zaman bu dogmalara karşı çıktığına evrim teorisi bağlamında konulara baktığını söyleyen insanlar bile dönüp dolaşıp karşımıza binlerce yıl önce filozofların ortaya koydukları bir takım dogmaları yeniden önümüze koyuyorlar. Örneğin biz toplumsallıktan söz ederek insan dilinin nasıl geliştiğini açıklamaya çalıştığımız zaman ya şimdi sen toplumsallık diyorsun ama hayvanlar toplum değil ki, hayvanlar sürü halinde yaşarlar. Onlarda bir toplumsallık yok deniyor ve böylece her şey sil baştan oluyor. Şimdi böylece bir kafa karışıklığı olduğu için arkadaşların sabrına dayanarak insan toplumsallığının kökenleri ve diğer türlerdeki geçmişine biraz ayrıntılı olarak bakacağım. Birkaç videoda bu konuyu ele almak zorundayız. Çünkü bu konunun üzerinden atladığımızda sağlıklı bir biçimde konuları ilerletmemiz ve insan diline gelmemiz çok zor olacak. Şimdi bu kısa açıklamalardan sonra bugünkü konumuza girelim. İnsan toplumsallığının geçmiş hayvan türlerindeki kökenlerine göz atarken dikkat etmemiz gereken en temel noktaları kabaca ve hızlıca vurgulamaya çalışacağım. Şimdi bildiğiniz gibi evrimin değişik tanımları var. Bu tanımlardan bir tanesi, daha önce de videolarda zaman zaman söz etmiş olabilirim. Evrim, ardışık nesiller boyunca canlı popülasyonlarının kalıtsal özelliklerinin frekanslarındaki değişim olarak tanımlanır. Bu biraz biyolojik ağırlıklı ve karmaşık gibi gelmiş olabilir size. Bunu biraz açayım. Şimdi evrim en genelde aslında canlı popülasyonlarında, yani canlı topluluklarında belli özelliklerin sistematik ve kalıcı bir biçimde değişmesinden başka bir şey değildir. Şimdi durum böyle olunca evrim esas olarak birbiri ardına gelen nesiller boyunca belli canlı türleri
özelliklerinin birbirlerine farklılaşmaları olarak tarif edilebilir. Şimdi bu farklılıklar zamanla öyle bir noktaya geliyor ki iki farklı popülasyondaki, yani iki farklı hayvan türündeki bireyler çiftleştikleri zaman ortaya artık yeni yavrular çıkmaz hale geliyor. Ve bu noktaya ulaşıldığında da farklı türlerin ortaya çıktığından söz ediyoruz. Şimdi daha önce evrimin, doğal seçilimin Darwin'in koyduğu biçimiyle gelişmesinin bazı temel özellikleri olduğundan söz etmiştik. Ne diyordu Darwin? Birincisi diyor, bir topluluktaki, yani bir popülasyondaki bireyler birbirlerinden giderek farklı özellikler ortaya çıkarabilir. Bu bir temeldir. Yani buna genotipik özellik diyoruz. Yani somut örnek verirsek, işte bir bireyin, bir kuş ise bu, kanadı daha değişik biçimde olabilir, gagası daha uzun, daha kısa, daha kalın olabilir ya da kanatları farklı olabilir ya da başka bir organı, görünme yeteneği gelişebilir ya da daha hızlı koşabilir. Bunlar bir özellikler. Şimdi farklı bireyler, böylesi özellikler ortaya çıktığında bunlar çevreyle etkileşim içerisine girerler. Eğer bu özellikler çevreyle uyumlu olursa, yani bu farklı özelliği taşıyan bireylere yaşamda kalma, yiyecek kaynaklarına ulaşma ve kendini korumada belli avantajlar sağlıyorsa ve bu özellikler kalıtsal niteliktelerse, yani genetik yapıdaki bir değişiklikten kaynaklanan bir özellikler bütünü ise bunlar giderek kalıcı hale gelir. Kalıcı hale gelmesi ne demek? Bu özelliklere sahip yeni yavrular da üreme avantajıyla dünyaya geldikleri için onların dölleri giderek artar. Ve böylelikle bu popülasyondaki bu özellikleri taşıyan bireyler giderek seçilirler, elenirler. Bunlara göre daha dezavantajlı olan grupların soyları giderek tükenir, azalır. Buna karşı olarak yeni özellikle çevreye uyum sağlayanlar gelişmiş olurlar. Şimdi Darwin'in koyduğu evrim teorisi buydu. Şimdi Darwin bunu koyarken bu özelliklerin nasıl değiştiğini, neden değiştiğini, farklı yeni kuşaklara bu özelliklerin nasıl aktarıldığını bilmiyordu. Yani Darwin genetik hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Dolayısıyla bu konuda kafası karışıktı. Değişik kuramlara zaman zaman bir onu bir bunu kabul ettiği oluyordu. Örneğin diyelim anneden ve babadan gelen özelliklerin çocuklara eşit oranda geldiklerini ve karışarak bu sürecin devam ettiğini söyleyen anlayışlar vardı. Darwin de bir dönem bu anlayışı savunmuştu. Ama mantıksal olarak baktığımızda anneden babadan gelen özellikler karışarak yavruya geçtiğinde bu birkaç kuşak sonra aradaki bu başlangıçtaki farklı özelliklerin giderek yok olacağı ve dolayısıyla türleşmenin bu biçimiyle açıklanamayacağı çok açık. Oysa ki DNA'da genetik kromozomlarda yazılı bir takım değişmez yapıların DNA vasıtasıyla kuşaklar içerisinde geçtiğini biz bugün biliyoruz. Dolayısıyla biz bugün bunu açıklayabiliyoruz. Ama Darwin'in zamanında bu olanak yoktu. Şimdi durum böyle olduğu için Darwinci evrim teorisi günümüzde giderek yeni bir senteze kavuştu ve bu yeni sentezin de çok ayrıntılı alanları var. Şimdi bu alanlar dediğimiz zaman bunların en önemlilerinden birincisi şu. Şimdi bir canlının, bir bireyin doğduktan sonra gelişmesinin özellikleri, kazandığı özellikler ve yeni gelişmeler onun gelişimidir. Ama bunun evrimle bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla evrimle ilgisi olması için genetik özelliklerin kuşaklar boyunca kendini ortaya koyan bir özellikler bütünü haline gelmesi gerekir. Dolayısıyla biz bu durumu ne olarak ifade etmiştik? Demiştik ki
evrim bireyler üzerinden yürümez, popülasyonlar üzerinden yürür. Yani ardışık kuşaklar içerisinde belli özelliklerin görülme sıklığının genetik yapıya bağlı olarak kalıcılaşması bize esas olarak evrimin ilerleyişini verir. Şimdi bu kısa giriş dolayısıyla evrimsel biyoloji, yani yeni canlı türlerinin nasıl ortaya çıktıkları ve bunun mekanizmalarını araştıran biyoloji dalıyla gelişimsel biyoloji, yani belli bireylerin ontojenik gelişme dediğimiz kendi yaşam ömürleri sırasındaki sağladıkları gelişmeler biyolojinin iki ayrı dalını oluşturuyor. Birisi evrimsel biyoloji, birisi gelişimsel biyoloji. Bizim burada ağırlıkla ele aldığımız konular esas olarak evrimsel biyolojiyi ilgilendiriyor. Çünkü biz farklı kuşaklar boyunca gelişen canlılık özelliklerinin yeni türleşmelere nasıl yol açtığını tartışıyoruz. Dolayısıyla insan türünün ortaya çıkmasını bu açıdan ele almaya çalışıyoruz. Şimdi evrim teorisinin temel ilkelerinden birisi de şudur. Bütün canlılar, ister bitki olsun, ister hayvan, ister diğer canlılar, üreme başarılarını sağlamak için sürekli bir çaba içerisinde bulunurlar. Bizim de insanın bir farklı bir primat türü olarak ortaya çıkmasını açıklarken insanın üreme stratejisini ve üreme stratejisine bağlı olarak yeni yavruların gelişmelerini ve onların daha hızlı ve daha sağlıklı bireyler olarak yaşamalarını sağlayabilecek ana baba bakımını nasıl gerçekleştirdiklerini ayrıntılarına bakmamız gerekiyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda kuşkusuz insanların yavrularıyla ilişkileri diğer hayvan türlerinde gördüğümüz ilişkilerden belli noktalarda farklılık gösteriyor. Fakat yalnızca bu farklılıklardan hareketle insan türünün üreme başarısını ele almaya çalıştığımızda yine insan merkezciliğe düşmüş oluruz. Dolayısıyla insan türündeki üreme başarısını artıran değişik stratejilerin ve yavru bakım çabalarının geçmişine kısaca göz atmamız gerekiyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda evrim biyolojisinin dikkat çektiği en önemli noktalardan birisi değişik hayvan türlerinde yavru bakımı ile ilgili geliştirilmiş stratejilere bakmamız gerekiyor. Gelişmiş memelilerden önceki canlılar açısından bakıldığında yavrularla ilişkiler bakımından belli farklılıklar göze çarpıyor. Örneğin balıklarda, sürüngenlerde, amfibilerde, yani 2 yaşarlı suda ve karada yaşayan canlılarda ya da daha basit canlılardaki üreme stratejileriyle kuşlardan itibaren, aslında sürüngenlerden itibaren geliştirilen bir takım üreme stratejileri arasında belirgin farklılıklar var. Bildiğiniz gibi kuşlar da dahil sürüngenler esas olarak yumurtlayarak çoğalıyorlar. Biliyorsunuz dişiler yumurtluyorlar. Yumurtladıkları zaman bu yumurtaları çok sayıda üretiyorlar. Hatta bazı türlerde bu binleri, milyonları buluyor üretilen yumurta sayısı. Ve bunlara ilişkin o hayvan türü belli bir bakım sağlamıyor. Yumurtalarını bırakıyor, çekiyor, gidiyor. Ondan sonra o yumurtalardan çıkan binlerce yavru çevreleriyle kurdukları ilişkide hayatta kalma mücadelesine kendi başlarına sürdürüyorlar. Ama bu bütünüyle bu biçimde gerçekleşmiyor. Örneğin diyelim bir sürüngen olarak timsahları düşünün. Genellikle timsahlar da diğer sürüngenler gibi, yılanlar gibi ya da kertenkeleler gibi yumurtalarını bir yere bırakırlar. Ondan sonra onunla ilgilenmezler. Yani yavrular yumurtadan çıkar. Çıktıktan sonra kendi yaşamını kendileri sürdürmeye çalışır. Ama örneğin bazı timsah türlerinde bu durum değişikliğe uğramıştır. Bazı timsahlar örneğin yavrularını, daha doğrusu yumurtaları ağızlarında taşırlar. Uzun bir süre ağızlarında taşır ve ağızlarında
yumurtadan çıkan yavruları da bir süre ağızlarında taşımaya başlarlar. Böylelikle bir ebeveyn bakımı ortaya çıkmış olur. Yani bu ağzının içinde yavrulara bakan timsahlar bazı türlerde dişiler olduğu gibi bazı türlerde erkekler de olabilir. Ki bu özellik örneğin bazı balık türlerinde de vardır. Mutlaka belgesellerde görmüşsünüzdür. Ağzının içinde binlerce yavru yumurtayı balık taşır. Belli bir süre taşır. Daha sonra bu yavrular yumurtadan çıkar ve kendi yaşam serüvenlerine başlarlar. Gördüğünüz gibi evrimde yavaş yavaş gelişme oldukça farklı özellikler oluyor. Hatta özellikle Amerika'daki özel bir timsah türü olarak krokodil denilen bir timsah vardır. Bu timsahın da bazı türlerinde yavruları anneler belli bir süre tıpkı bir balinanın ya da bir şempanzenin yavrusunu yanında taşıması gibi sırtına alırlar, kafasının üstünde yavrusunu taşırlar. Yani böyle timsahlar da vardır. Bunlarda örneğin yavru bakım işi daha da bir gelişme göstermiştir. Yani örneğin sadece yumurtlayarak yumurtasıyla bir daha hiç ilgilenmeyen timsah türleri olduğu gibi yavrularını ağızlarının içinde belli bir süreye kadar taşıyan timsah türleri olduğu gibi bazı krokodil türleri de doğan tek yavrularını, tek ya da birkaç yavruyu kendi vücudunun üstünde, kafasının üstünde taşıyarak onu belli bir noktaya kadar büyütebilir. Yani şimdi özellikle kuşlara gelene kadar diğer bir takım hayvan türlerinde böylesi ilginç özellikler vardır. Bu ilginç özelliklerden birisi örneğin olağanüstü bir özellik olarak mutlaka duymuşsunuz. Deniz atlarında görülür. Bu deniz atlarının erkeklerinin yavruları doğurduğu söylenir. Popüler videolarda falan hamile deniz atlarından gösterilir ve hamile deniz atı erkeklerinin doğum yaptığı falan söylenir. Tabii bu popüler dünyada magazinel olarak konuyu istismar ederek dikkat çekmeye çalışan yayınlar bunlar. Esas olarak aslında erkeklerin hamile kaldığı falan yok tabii ki. Deniz atlarının dişileri esas olarak yumurtlarlar. Dişiler yumurtladıktan sonra o kızışma dönemine girdiğinde erkekle birlikte kuyruklarını birbirlerine sürtmeye başlayarak çiftleşirler. Bu çiftleşme sırasında dişiler yumurtalarını erkeklere aktarırlar. Özel bir onların kuyruklarının gerisinde özel bir organel yapıları var. Onun vasıtasıyla erkekler dişilerden aldığı yumurtaları kendi vücutlarındaki belli bir kesenin içinde taşımaya başlarlar. Yani erkekle dişi çiftleşiyor, yumurtalar dölleniyor. Döllendikten sonra döllenmiş yumurtalar erkeğin vücudunun içindeki bir keseciğin içinde saklanıyor. Dolayısıyla erkek deniz atının hamilelikli denilen olgu bu. Aslında o dişinin döllemiş olduğu yumurtayı taşıyıcı olmuş oluyor. Yani bunun bir benzeri, tabii aynı değil ama diyelim şeylerde de var. Avustralya'daki değişik keseli hayvanlarda da var. Bildiğiniz gibi bu hayvanların keseleri aslında bir tür rahim görevi görüyor. Yani hayvanın vücudunun dışında bir rahim gibi. Çünkü yavru doğduktan sonra bu kesenin içinde bakımı sürdürülüyor. Yani demek istediğim, burada anlatmaya çalıştığım şu: değişik hayvan türleri evrimsel basamaklarda memelilere doğru gelişme kat ettikçe üreme ve yavrulara bakım stratejileri de yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Şimdi bu değişmenin en çarpıcı ve gözle görülür biçimleri aslında kuşlarda görülüyor. Yani kuşlarda hepinizin bildiği gibi kuş türlerinin hepsinde olmasa da bir kısmında örneğin kalıcı monogamik yani tek eşlilik var.
ve kuşlar tek eşli bir biçimde yaşıyorlar. Ama bu tek eşliliğin de biçimi türden türdeye, çevredeki yiyecek kaynaklarına, avcıların durumuna, evrimsel olarak kazanılmış belli özelliklere göre çok değişik biçimlerde olabiliyor. Şimdi kuşlarda yavru yetiştirmeye ilişkin çok sistemli, düzenli ve kalıcı çabalar olduğu için biyologlar, özellikle de ornitolog dediğimiz kuş bilimcileri bu konuda çok fazla çalışma yapmış durumdalar. Dolayısıyla kuşların üreme sistemleri ve ana baba bakım stratejileri açısından elimizde oldukça verimli ve ayrıntılı bilgiler var. Şimdi bu bilgilere göre aslında kuşlar esas olarak tür olarak ikiye ayrılıyorlar. Bu gruplardan birisine İngilizce nidifigus deniyor. Şimdi nidifigus aslında Latince bir kelime. Nidus kelimesi Latince'de yuva demek. Figius ise fugere fiilinden geliyor. Fugere de kaçmak, firar etmek anlamına geliyor. Nidifigus yuvadan kaçan, yuvayı terk eden anlamına geliyor. Peki bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Bazı kuş türlerinde yavrular yumurtadan çıktıktan kısa bir süre sonra yuvayı terk ediyorlar. Peki niye terk ediyorlar? Çünkü bu türlerin yumurtaları oldukça besleyici, büyük olduğu için yavru yumurtanın içerisindeki embriyolojik gelişmesini çok hızlı biçimde tamamlıyor ve yumurtadan çıktıktan çok kısa bir süre sonra uçabilecek bir hale geliyor. Dolayısıyla da örneğin kuşkusuz belgesellerde görmüşsünüzdür, böyle uçurumların kıyısında dağ kırlangıçları falan vardır ya da yabani bazı kas türleri vardır. Bunların yavruları yumurtadan çıkar, en fazla 5-10 gün içerisinde tüylenirler ki bazı türlerde tüylü olarak da çıkarlar. Ondan sonra da bu uçurumdan atlayarak uçmak zorundadırlar. Yani hemen uçarlar bunlar. Çünkü nidifigus dediğimiz, yani benim yuva kaçkını olarak adlandırdığım türlerde yavruların gelişimi erkenden tamamlandığı için bunlar anne babalarının yaptıkları yuvalarda kalmazlar ve en kısa zamanda yuvayı terk ederek kendi başlarının çaresine bakmaya başlarlar. Bu birinci tür. İkinci türe ise İngilizce'de nidicolous deniliyor. Nidicolous sözcüğü de aslında Latince'den geliyor. İşte nidus yuva demek. Culus sözcüğü ise colore'den geliyor. Bu da Latince. Colore ise bir yere yerleşme, iskan etme anlamına geliyor. Ki bu sözcükten gelen koloni sözcüğünü biliyorsunuz kolonyal, yani sömürgecilik anlamında kullanılıyor. Yani örneğin diyelim işte Yunanlılar Atika Yarımadası'ndan çıkıp değişik uzak bölgelere, Karadeniz'e, Marmara'ya, Batı Anadolu sahillerine geldiklerinde değişik koloniler kurmuşlardı biliyorsunuz. İşte bunların sayısız örneği var, işte Millet şehrinden başlayarak Karadeniz kıyısında uzanan birçok şey. Dolayısıyla bu koloni sözcüğü kolere'den geliyor. Yani yerleşme, iskan etme. Peki şimdi nidicolous türlerin özelliği ne oluyor? Bunlara da yuva düşkünü olarak söylüyorum. Bu türler genellikle yavrular son derece çaresiz bir biçimde doğuyorlar. Üzerlerinde tüyleri olmuyor. Anne baba bakımına uzun süre muhtaç oluyorlar. Yani bu uzun süre bazen 1-2 ayı buluyor. Kuşkusuz değişik evcil kuş türlerinde bunun örneklerini hepiniz görmüşsünüzdür. En çıplak örneğin güvercinler ya da işte kargalar, serçeler. Bildiğiniz gibi bunların yavrularının çoğu gözleri bile kapalıdır. Hiç tüyü yoktur. Küçücük bir et yığını biçimindedirler. Sadece ağızlarını açıp ciyak ciyak bağırırlar. İşte anne baba da dışarıdan
topladıkları yiyecekleri getirip bunların ağızlarına bırakırlar ve onlara bakım yaparlar. Şimdi yuva kaçkını ve yuva düşkünü olarak adlandırdığım bu iki tür kuşlar aleminde çok değişik biçimlerde gündeme geliyor. Yani değişik kuş türlerinde bunların özellikleri çok farklı olabiliyor. Örneğin diyelim hindileri düşünün. Hindiler ve ördekler, ördek yavruları örneğin. Bu ikisi aslında yuva kaçkınıdır. Neden yuva kaçkınıdır? Çünkü bunlar hemen hemen tüylenmiş, uçmaya, koşmaya ve yüzmeye hazır bir biçimde doğarlar. Doğduktan birkaç gün sonra annelerinin peşinden ortalarda dolaşmaya başlarlar. Ama biraz önce anlattığım gibi örneğin güvercinlerde, kargalarda, serçelerde hiç böyle bir şey yoktur. Onların yavruları uzun süre anne baba bakımına bağlıdır. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Yumurtlayarak üremelerine rağmen kuşlarda yavru bakımı özellikle de yuva düşkünü türlerde giderek öne çıkıyor. Yani yuva düşkünü türlerin ebeveynleri yani ana babaları yavrularına uzun süre bir bakım harcamak zorundalar. Dolayısıyla bu ana baba bakımı dediğimiz olayın gerçekleşmesi aslında bu ana babanın yavrularına onların soylarının devamı için ciddi bir emek, mesai ve zaman harcamaları anlamına geliyor. Bu da yatırım, yavru yatırımı olarak geçiyor. Kuşlardan sonra memelilere geldiğimizde aslında biraz önce yuva kaçkını ve yuva düşkünü türler olarak adlandırdığım özelliğin benzeri memelilerde de var. Kuşlarda gördüğümüz yuva kaçkını yani nidificus özelliklerin bir benzeri memelilerde precocial olarak İngilizcesi geçiyor. Şimdi precocial kelimesi de aslında Latinceden geliyor. Pre kelimesini biliyorsunuz. Prehistoria, tarih öncesi ya da işte değişik zamanları adlandırırken Prekambriyen, Kambriyen öncesi sözcüklerinde olduğu gibi pre kelimesi Latince'de bir önek ve önce anlamına geliyor. İkinci bölümünü oluşturan kıyşıl sözcüğü ise coquere fiilinden geliyor. Bu da Latince. Coquere ise ki İngilizce cook fiilinin de temelinde yer alıyor. Olgunlaşma, hazır hale gelme anlamına geliyor. Dolayısıyla precocial önceden olgunlaşmış anlamına geliyor. Şimdi birçok memeli türü de yavrular aslında bu biçimde doğuyorlar. İnsan bebeklerini düşünün. Bildiğiniz gibi insan bebekleri doğduktan aylar sonra bile bir et yığını gibi, bir pelte gibi hiç doğru dürüst bir şey yapamıyor. Kafalarını bile kaldırıp tutamayacak durumda oluyorlar. Oysa ki yine belgesellerden hepinizin çok iyi anımsayacağı gibi bazı hayvan türlerinde yavrular doğduktan neredeyse 15-20 dakika sonra hoplayıp zıplamaya, koşmaya ve kaçmaya başlıyorlar. Örneğin ceylanlarda falan bunları görmüşsünüzdür. Yani bir ceylan yavrusunu doğurur, yanında durur, yavru yerde yatar, plasantadan çıkar annenin yardımıyla. Daha sonra titrek bacaklarıyla ayağa kalkmaya çalışır. 5-10 dakika içerisinde ayağa kalkar. Bir yarım saat, 1-2 saat sonra da anne ile birlikte koşmaya başlar. Önceden olgunlaşmış bu precocial türlerin oluşmasının nedeni onların içinde bulundukları ortamla ilgili. Yani kendi bu türlere yönelik büyük avcı baskısı olduğu için bu koşullarda ancak doğumdan çok kısa bir süre sonra ayaklanıp koşabilecek özellikler geliştirmiş olan türlerin hayatta kalması mümkün olmuştur. Dolayısıyla ne oluyor? Bir ceylanın
bir zürafanın, bir işte değişik zebraların, yani Afrika savanalarında birçok yırtıcının bulunduğu ortamlardaki bazı memeli türlerinin yavrularının bu kadar gelişmiş bir halde doğmalarının nedeni bu. Önceden oluşmuş yavruların doğduğu türlerde aslında yavrular hemen hemen gözleri, bütün duyu organları yerinde, hareket etmeleri için gerekli donanım sağlanmış ve kendi başlarının çaresine bakabilecek bir biçimde doğuyorlar. Bu, dikkat ederseniz, kuşlarla ilgili söylediğimiz nidifigus, yani yuva kaçkını türlerle hemen hemen aynı. Yuva kaçkını türlerle precocial dediğimiz türlerin esas mekanizmaları, özellikleri birbirine örtüşüyor. Peki kuşlardaki nidicolous, yani yuva düşkünü türlerin memelilerdeki karşılığı ne? Onların memelilerdeki karşılığı olan türlere de altricial diyoruz. Altricial, bu da Latinceden gelme bir kelime. Latince altrix kelimesi bunun kökeninde ve altrix'in anlamı da beslemek, bakmak, yani yetiştirmek. Dolayısıyla altricial türler esas olarak doğduktan sonra ebeveyn bakımına, yani ana baba bakımına çok muhtaç olan türler. Bu türlerde yavruların bakımı uzun süre alır. Örneğin dev pandaları düşünün ya da ayıları düşünün. Bir ayı yavrusunu doğurduğu zaman hemen hemen baş parmak büyüklüğündedir bir ayı yavrusu. Onun büyüyerek ayaklanması ve annesinin peşinde mağaradan çıkıp dolaşması için neredeyse aylar geçer. 6 ay, 7 ay. Dolayısıyla annesinin peşinde yürümeye başladıktan sonra da 2-3 sene dişi ayı ya da dişi panda yavrusuna özenle bakmayı sürdürür. Bu durum biliyorsunuz primatlarda en uç noktasına gelmiştir. Yani bir şempanzelerde 10-12 seneyi buluyordu. İnsanlarda ise çok daha uzun. Şimdi dolayısıyla ne olmuş oluyor? Kuşlarda görülen yuva düşkünü ve yuva kaçkını türlerin benzeri memelilerde altricial ve precocial türler olarak alınıyor. Aslında bu iki tür neredeyse birbirine denk düşüyor. Bilim insanları, yani biyologlar ve ornitologlar bu türleri birbirlerinin eş anlamında kullanırlar. Fakat buna rağmen ornitologların kuş türleri için iki farklı kavram kullanmalarının nedeni de bunların değişik biçimlerinin ve karma biçimlerinin görülebiliyor olmasıdır. Yani bütün kuş türleri çok keskin bir biçimde yuva düşkünü ve yuva kaçkını olarak sınıflandırılamıyor. Bazı ara geçişler de var. Şimdi bazı ara geçişler olduğu için en temelde yuva düşkünü türlerle altricial dediğimiz ebeveyn bakımına muhtaç memeli türler birbirleri yerine kullanılıyor kavram olarak, ama kuşlar söz konusu olduğunda bazı ayrıntılar bulunduğu için bu ikili kavram seti, yani kuşlardaki yuva düşkünü ve yuva kaçkını ve memelilerdeki precocial ve altricial kavram çiftlerini kullanmaya devam ediyoruz. Neyse, bu terminolojik ayrıntılar bizi o kadar ilgilendirmiyor. Bizim açımızdan burada önemli olan iki tür yavrulama stratejisinin ve buna bağlı olarak iki tür yavru gelişim örneğinin görülmüş olması. Bu iki farklı biçimin ne anlama geldiğini ve bunların nelere yol açtığını
bir sonraki videoda daha ayrıntılı biçimde göreceğiz. Yavruların farklı biçimde dünyaya gelmeleriyle birlikte gündeme gelen üreme stratejilerine ilişkin yavru bakımına konularına sonraki videoda gireceğimizi söyledikten sonra bu videoda kabaca anlatmaya çalıştığım özellikleri kısaca toparlamaya çalışayım. İngilizcelerini kullanmaktansa Türkçe kullanmanın daha uygun olacağını düşünerek bu iki farklı stratejiye ben yuva düşkünü ve yuva kaçkını olarak söyleyeceğim. Şimdi yuva kaçkını türlerde görülen en önemli özellikler şunlar. Bu türlerdeki yavrular çok hızlı biçimde olgunlaşıyorlar ve üreme çağına çok çabuk bir biçimde ulaşıyorlar. Birinci özellik bu. Bu durum ister istemez bu türlerdeki bireylerin ömürlerinin görece kısa olmasını getiriyor. Yani ana baba bakımına fazla muhtaç olmayan, çok hızlı biçimde gelişimini tamamlayan ve üreme olgunluğuna ulaşan türlerdeki ömür skalası oldukça düşük oluyor. Yani bunun benzerlerini örneğin şeyde görebiliriz. Diyelim memelilerde bildiğiniz gibi fareler memelidir ama çok hızlı ve çabuk ürerler. Dolayısıyla farelerden ömürleri diğer gelişmiş memelilere göre oldukça kısadır örneğin. Yuva kaçkını türlerin bir diğer özelliği üreyen yavru sayısının son derece fazla olmasıdır. Dolayısıyla bu türlerde bir doğum sürecinde ister yumurtadan olsun ister üreyerek olsun çok sayıda yavru ortaya çıkar. Ve dolayısıyla çok sayıda yavrunun olması aslında bunlara yönelik bakımın da son derece az olmasıdır. Zaten ana baba bakımı az olduğu için bu türlerde yavru sayıları çok fazladır. Örneğin balıklar söz konusu olduğunda bu çıkan yavru sayıları binleri, hatta bazı balık türlerinde milyonları bulabilir. Bu durum ister istemez sağ kalan, yani yaşamını sürdüren ve üreme olgunluğuna ulaşan bireylerin sayısının son derece az olmasına yol açar. Dolayısıyla bu tür türlerde ölüm oranı son derece yüksektir. Ölüm oranı son derece yüksek olduğu için hayatta kalan birey sayısı da o oranda düşüktür. Tabii bu anlattığım özelliklerin sonucu olarak bu türlerde ebeveynlerin, yani ana baba bakımı dediğimiz özellik son derece sınırlı ve bazı türlerde ise hiç yoktur. Yani yumurtadan sonra yavrularına doğru dürüst hiç ilgilenmezler. Kuşlarda, sürüngenlerde falan özellikle budur. Benzer biçimde bir batında, yani bir seferde çok sayıda yavru doğuran bazı memeli türlerinde de böyledir. Yavrular kısa sürede olgunlaşırlar. Çok kısa sürede de anneler onları hızla terk eder ve hiçbir bakım göstermezler yani. İkinci grubun ise yuva düşkünü olduğundan söz etmiştim. Düşkünü türlerdeki bireylerin özellikleri, yavruların özellikleri biraz önce saydığım yuva kaçkını türlerin tam tersi oluyor. Nedir bu özellikler? Bir kere bu türlerdeki yavrular uzun sürede olgunlaşırlar. Yani üreme yaşına gelmeleri aylar alır. Gelişmiş memelilerde ise yıllar alır. Hatta insan türünde ise bu neredeyse 15-16 seneyi de geçer. Demek ki birinci özellik bu türlerde yavruların geç sürede olgunlaşmaları ve üreme yaşına uzun süreçte ulaşmalarıdır. Doğal olarak bu tür bireyleri daha uzun ömürlü oluyorlar. Yani daha uzun süre yaşıyorlar. Çünkü gelişmeleri uzun bir zamana yayıldığı, olgunlaşmaları da
uzun bir zaman aldığı için buna paralel bir biçimde ömürleri de oldukça uzundur. Üçüncü bir özellik bu türlerde yavru sayısının oldukça sınırlı olmasıdır. Özellikle bazı türlerde yavru sayısı en fazla 2'dir. Çoğu türlerde ise 1'dir. Örneğin balinalarda böyledir. Fillerde genellikle böyledir. Yani insanlarda da genellikle 1'dir. Yani ikizler olayı o kadar yaygın bir durum değildir. Dolayısıyla yuva düşkünü türlerdeki yavruların sayılarında da oldukça sınırlıdır. Doğal olarak bu türlerdeki yavruların yaşamda kalma başarı şansları daha yüksek olduğu için ölüm oranları da bu türlerde daha düşüktür. Yani hayatta kalma oranları ise daha yüksektir. Saydığım bu 4 özelliğin doğal bir sonucu olarak bu türlerde ana baba yatırımı yani ebeveyn bakımı dediğimiz özellik daha uzundur ve çok daha bir emek ve çaba, zaman ister. Buraya kadar söylediklerimizi toparlayarak bu videoya son vermek istiyorum. İnsan türünün evrimini anlamak bakımından insan toplumsallığının büyük önem taşıdığından söz ettim. İnsan toplumsallığını kavramanın önündeki en önemli engellerden birisinin de her zaman karşımıza çıkan insan merkezcilik olduğunu ve dolayısıyla insan toplumsallığını diğer hayvan toplumsallıklarından kesin çizgilerle ayırmaya çalıştığını belirttik. Bunun doğru olmadığını ortaya koyabilmek için biyoloji tarihinden ve biyolojiyle ilgili değişik konulardan örnekler vermemiz gerekiyor. Ve dolayısıyla sürüngenlerden başlayarak balıklar, sürüngenler ve kuşlar üzerinden geçerek memelilere kadar farklı üreme stratejilerinin neler olduğunu, bu üreme stratejilerine bağlı olarak yavruların bakımı ve hayatta kalmaları ile ilgili yetişkinlerin yaptıkları çabaları ve bunların ne tür özellikler biçiminde geliştiğini anlatmaya çalıştım. Şimdi sonraki videolarda bu temelden hareketle gündeme gelen üreme stratejileri ve bu üreme stratejilerine bağlı olarak ebeveyn bakımlarının değişik biçimlerini ele alacağız. Böylelikle insan toplumsallığının hangi süreçlerden geçerek bugünkü biçime gelmiş olduğunu ortaya koyacak ve bunun üzerinden konuya devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.